Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekstil tipi lastik yapımını paylaşacağım. Bir yelek çalışması yapıyorum. Gördüğünüz gibi etek bölümünde, ilik düğme kısmında ve kol altında aynı lastik çalışmasını uyguladım. Bu arada yeleğin üzerindeki model gerçek işkembe modeli. Yukarıdaki videomda örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapacağı şekilde anlattım. Dilerseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Zaten yakın zamanda yeleğin yapımını da yine sizlerle paylaşacağım. Klasik lastik örgüyle hazır gibi yani tekstil tipi lastiğin arasındaki fark arkadaşlar zaten birçoğumuz biliyoruz. Yıkandığı zaman klasik lastik örgü biliyorsunuz özellikle bilek kısımlarında bollaşma oluyor, yakada bollaşma oluyor. Ama yakanızı ve lastik öreceğiniz her yere bu lastikle ördüğünüz zaman esnek ama sünmeyen, bozulmayan bir lastik elde etmiş oluyorsunuz. Yapımı oldukça kolay. Görüntüsü de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar yansıyor ama ördüğünüz zaman küçük bir parça üzerinde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi küçük bir parça üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Hazırsak yapımına başlayalım. Şişime tek sayıda bir miktar ilmek attım. Şimdi ben gösterme amaçlı yapacağım için tek numara şiş kullanacağım ama sizler kullanacağınız şişten bir numara küçük şişli ilmeklerinizi atacaksınız. Biraz sonra burada yuvarlama işlemi yapacağız. O işlemi de yine bir numara küçük şişiniz öreceksiniz. Yani toplamda 2 sıra, bir ilmek attığınız sıra, bir yuvarlama işlemi, 2 sıra. Daha sonra örgünüzde kullanacağınız şişle devam edeceksiniz. Buna tekstil tipi lastik örgünüz de dahil arkadaşlar. Biz şu an sadece yuvarlama işlemi yapacağız. Bir sonraki sırada tekstil tipi lastiğe geçeceğiz. Ben bu yuvarlama işlemini çok örgülerimde kullanmıyorum ama bilmeyen arkadaşlar için burayı da göstermek istedim. İlk ilmeğimi ters olarak öreceğim. İpli kısım bizim örgümüzün arka yüzü. Yuvarlama işlemimizi örgümüzün arka yüzünde bir kereye mahsus yapacağız. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi düz olarak öreceğim fakat takla attırarak yapacağım bu işlemi. Şişimi içeriden dışarı alıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Örmeden alıyorum yalnız arkadaşlar. Sonra tekrar dışarıdan bu defa içeri alıyorum. Tekrar yerine takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeği ipim kendimden tarafta örmeden şişimi alıyorum. Burada yine takla attırma işlemi yapacağız. Şişimiz içeriden dışarı gidiyor bu şekilde. İlmeğimizi alıyoruz. Bu defa dışarıdan içeri alıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Yapacağımız tek işlem bu. Şimdi tekrar ip kendimden tarafta buradaki ilmeği örmeden şişim alıyorum. Buradaki ilmeği yine takla attıracağım. İçeriden dışarı alıyorum şişimi. İlmeğimi takıyorum. Ve ilmeğimle birlikte dışarıdan içeri alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. İlmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeğime yine takla attıracağım. Karışık gibi gelebilir arkadaşlar ya da zor gibi. İzlediğiniz zaman değil ama uyguladığınız zaman aslında o kadar zor olmadığını anlayacaksınız. Şimdi tekrar ipim kendimden tarafta. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimi içeriden dışarı alıyorum. İlmeğimi alıyorum. İlmeğimle birlikte dışarıdan bu defa içeri alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Diğer ilmeğime takla attıracağım. Ve düz olarak örüyorum. Sona kadar devam edeyim arkadaşlar aynı şekilde. Son ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. İpim kendimden tarafta. Örmeden şişim alıyorum.
Örgümüzün arka yüzünde yuvarlama işlemimizi tamamladık. Artık tekstil tipi lastik örgümüze devam edeceğiz. Bu arada şişlerimizi de değiştirmeyi unutmayalım arkadaşlar. 1 numara küçük şiş kullanıyorduk. Sadece ilmeklerimizi atacağız ve az önce yaptığımız sırayı yapacağız. Daha sonrasında kaç numara şiş kullanacaksak örgümüz boyunca o numara şişle devam edeceğiz. Şimdi burası bizim örgümüzün ön yüzü. Ön yüzümüzde ne yapıyorsak bir sonraki ön yüzümüzde de burada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. O yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Ve düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Klasik bir ters bir düz lastik örgüdeki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şu an düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın ipim kendimden tarafta. Buradaki ilmeğimi örmeden şişmalıyorum. İpim arka tarafta. Sondaki ilmeğimi yine örmeden şişmalıyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi ters ilmeklerimizi ipimiz ön tarafta örmeden şişimizi alacağız. Düz olan ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Burası bizim örgümüzün arka yüzü. Buradaki ilmeğim ters, ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramızı böyle tamamlayacağız. Ters ilmeğimizi örmeden ipimiz kendimizden tarafta şişimizi alıyoruz. Düz olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Düzü düz örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Düzü düz örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Düzü düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde örmeden 2 ilmeğimi şişime alacağım. Buradaki ilmeğim düz, ipim arka tarafta örmeden şişim alıyorum. Sondaki ilmeğimi de ipim kendimden tarafta yine örmeden şişim alıyorum. Birlikte 2 sıra daha örelim arkadaşlar. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeğimize düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi bir sonraki ön yüzde de burada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. İkinci ilmeğimiz ters. Ters olarak örüyoruz. Bir düzümüz var. Bir ters. Bir düz, bir ters. Klasik lastik örgü örüyoruz. Sıra başlarında arkadaşlar ilmeklerimizi örüyoruz. Sadece sıra sonlarında az önce yaptığımız işlemi yapacağız. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Ön yüzümüzde farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişimize alacağız. En son düz ilmeğimi ördüm ve sonda 2 tane ilmeğim kaldı. İpim kendimden tarafta ilk ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpim arka tarafta sondaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Örgümüzün ön yüzünde bu işlemleri yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. Ve ters ilmeklerimizi örmeden alacağız. Düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir önceki arka sırada yaptığımız işlemin aynısını yapmış olacağız.
İpim kendimden tarafta. Buradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğim olduğu için örmeden şişim alıyorum. Düz ilmeğimi normal şekilde düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Örmeden alıyorduk biliyorsunuz sıra sonundaki ilmeklerimize. En son ilmeğimi ters olduğu için ipim kendimden tarafta örmeden şişimi almıştım. Şimdi ipim arka tarafta. Buradaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpim kendimden tarafta. Sondaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Örgümüzün arka yüzlerinde de yapacağımız tek işlem bu. Şimdi son kez hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü birlikte bir kez daha örelim arkadaşlar. Sonra bu şekilde devam edecek. Şimdi ön yüzümüzde ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimiz ters. Ters olarak örüyoruz. Ve düzleri düz. Tersleri ters olarak sıra sonundaki iki ilmeğimizin bulunduğu yere kadar örüyoruz. Ön yüzde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Klasik tek lastik örgü örer gibi örüyoruz. Sadece örgümüzün arka yüzünde düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Sıra sonlarındaki iki ilmeği de yine örmeden şişimizi alıyoruz. Onun dışında farklı bir işlem yapmıyoruz. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. En son ilmeğim düzdü. Düz olarak ördüm. İpim kendimden tarafta. Buradaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpim arka tarafta. Sondaki ilmeğim yine örmeden şişim alıyorum. Ön yüzümüzü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzde yine ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve sıkıştırıyoruz bu şekilde. Daha sonra ters ilmeklerimizi ipimiz kendimizden tarafta örmeden şişimizi alıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpim kendimden tarafta ters ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Düz olan ilmeğimi normal bir şekilde düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Tersleri örmeden şişimi alacağım. Düzleri düz olarak öreceğim. Ters ilmekleri arkadaşlar şişinizi alırken ipiniz mutlaka kendinizden tarafta olsun. Diğer tarafa yaparsanız olmaz. Üç tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ters. İpim kendimden tarafta. Örmeden şişimi alıyorum. Sonda 2 ilmeğim kaldı. İlkini ipim arka tarafta, bu tarafta örmeden şişim alıyorum. Sondaki ilmeğimi de ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Evet arkadaşlar, birlikte birkaç sıra ördük. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak ilerleyeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.